Arkadaşlar merhabalar, eğitim serimizin 27. videosundayız. Bu videoda da yine Pivot Table'dan bahsetmeye devam ediyor olacağız. Ve bahsedeceğimiz şey arkadaşlar timeline, yani zaman çizelgesi. Arkadaşlar zaman çizelgesi nedir? Bizim daha önce aslında dilimleyicide yaptığımız şeyle aynı şeyi yapmamıza yarayan şey. Dilimleyicide biliyorsunuz bizim verimizdeki sütun isimlerine göre biz belli başlı filtrelemeler yapabiliyorduk tablomuzda. Timeline'da da aslında adı üzerinde verimizde eğer tarih varsa şu A sütununda gördüğünüz gibi bu tarihleri filtrelememize yarayan aslında bir araç arkadaşlar. Dolayısıyla hemen kısaca özelliklerinden ve nasıl kullanacağımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir verimiz var ve pivot tablo ile alakalı özelliklerden bahsettiğimiz tüm videolarda benzer veriyi kullandım. Ama sadece bu videoyu açanlar için hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Tarihlerimiz var arkadaşlar. 2022-2023 yılına ve belli başlı aylara ait. Saç ürünlerimiz, o ürünlerin ambalajına ait kategoriler, satış sorumlusu, o satış sorumlusunun kaç adet ürün sattığı, ve o ürünün birim fiyat ve adetlerin çarpımından da toplam satış tutarı olacak şekilde arkadaşlar sütunlarımız var. Dolayısıyla hemen ben pivot tablomu oluşturmak istiyorum. Ve arkadaşlar benim daha önce pivot tabloyu anlatırken bahsettiğim gibi eğer bir pivot tablomda yeni bir veri eklediğimde ve pivot tabloyu yenile dediğimde o verimin tabloya gelmesi için yapmam gereken şey öncelikle verimden bir tablo oluşturmak, daha sonra o oluşturduğum tablodan da pivot tablo oluşturmaktı. Dolayısıyla ben hemen CTRL-A ile verimi seçiyorum. Insert yani ekle diyorum. Öncelikle table'a basıyorum. OK diyorum. Daha sonra arkadaşlar gelip tekrar insert'e bu sefer pivot table yani özet tablo oluştur diyorum ve yeni bir sayfada oluşturmak istiyorum. OK diyorum arkadaşlar. Hemen yeni sayfam açıldı. Geliyorum buraya. Hemen kategorilerim, ürünlerim alt alta yer alsın istiyorum. Değerlerimde de adetler ve toplam tutar yer alsın istiyorum. Toplam tutarı da hemen şöyle gelip giriş sekmesinden bir para birimi olduğu için de bunu currency olarak değiştiriyorum. Ve arkadaşlar alanımı kapatıyorum. Şimdilik benim pivot tablomla ilgili yapacağım alan ayarları bu kadar. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi ben pivot tabloda herhangi bir yere tıkladığımda yukarıda pivot tablo ile alakalı analizler, belli başlı ayarlar yapabileceğim Pivot Table Analyze isminde bir sekme açılıyordu. Ve daha önce de bununla alakalı optionlar, alan ayarları ya da bir dilimleyici eklemekten bahsetmiştik. Ve dediğimiz gibi şu an bahsedeceğimiz şey timeline yani zaman çizelgesi arkadaşlar ve dilimleyicinin hemen yanında bulunuyor. Dolayısıyla hemen insert timeline zaman çizelgesi ekle diyorum. Ve zaten benim mevcutta tarih isminde yer alan tarihsel sütunumu burada listeliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz dilimleyicide tüm sütun isimlerim burada geliyordu. Ve şu anda burada sadece tarihsel olan sütun isimleri geldi farkındaysanız. Ve bizim bir tane tarihsel sütunumuz vardı. Ve arkadaşlar burada ben bu timeline'ı oluşturabilmek için de verimde bir tarih girdiysem onun şöyle hemen geri çıkalım. Onun veri formatını date yani tarih olarak değiştirmiş olmam gerekiyor ki ben buraya ekle dediğimde gelip şuraya insert timeline dediğimde de o sütunu burada görebileyim. Eğer ben bunu tarih olarak değiştirmezsem burada gözükmeyecektir. Dolayısıyla bu önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Hemen tıklıyorum ve OK'ye basıyorum. Arkadaşlar benim timeline'ım geldi. Aynı dilimleyiciye benzer bir formatı var. Sadece dediğimiz gibi aşağıda zamanlar var arkadaşlar. Ve şöyle bakın hareket çubuğundan sola sağa ilerlettiğimde farkındaysanız yıllar var. O yıllara ait ayları sıralamış. 2022, 2023'e ait aylar ve en sonunda 2024'e ait ayları arkadaşlar sıralamış durumda. Yukarıda benim mevcut sütunun ismi yer alıyor arkadaşlar. Şurada all periods dediği periyotlar var. Ve ben burada dediğimiz gibi herhangi bir yere tıklayarak pivot tablomda bir filtreleme yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Mesela 2022'nin Ocak ayı yani January'e ait bir filtreleme yapmak istiyorum. Tıklıyorum hemen. Bakın ne oldu arkadaşlar? Veriler değişti. Ocak ayına ait veriler buraya gelmiş oldu. Aynı şeyi hepsi için yapabilirim arkadaşlar. Ve benim filtreyi bozmak için dilimleyicide de olduğu gibi yapmam gereken şey şu yukarıdaki Clear Filter yazan yere basıyor olmam. Bastığımda da filtreyi bozabiliyorum. Ve arkadaşlar bunun en güzel kısmı bakın şurada months yani aylar yazan bir kısım var. Ve yanında bir kulakçık var arkadaşlar. Bu kulakçığa tıkladığımda bakın bana years, quarters, months ve days şeklinde 4 tane seçenek sunuyor. Ve şu an months seçili. Yani aylar seçili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi burada aylara göre bir filtreleme yaptık biz. Ama yukarıda yılı seçersem eğer hemen tıklıyorum. Bakın 3 tane yıl yan yana sıralanmış durumda. Yani ben yıllara göre de bir filtreleme yapabilirim. 2022'yi seçiyorum bakın. Hemen verim değişiyor. Aynı şekilde 2024'te bir verim yokmuş. 2023'e geliyorum. Aynı şekilde değişiyor. Ve filtreyi bozuyorum hemen arkadaşlar. Geliyorum buraya. Bir de quarters diyor. Arkadaşlar quarters nedir? Quarters çeyrek demek. Bir yılı dörde böldüğümüzde her bir 3 aya bir çeyrek ismi veriliyor. Yani Ocak, Şubat, Mart birinci çeyrek, Nisan, Mayıs, Haziran ikinci çeyrek şeklinde. Hemen tıklıyorum.
Bakın ne yaptı arkadaşlar? Benim 2022'yi quarter 1, 2, 3, 4 şekilde 4'e böldü. 2023'ü de aynı şekilde. 2024'de. Mesela ben quarter 1'i 2022'de tıklıyorum. Yine verim değişmiş durumda. Aynı şekilde 2023'e tıklıyorum. Yine verim değişiyor arkadaşlar. Ve month zaten ilk açtığımızda da aylara göre sıralamıştı. Ve en altında da days yani günler var. Bakın tıklıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Tabii ki çok uzun oldu timeline'ım. Yani böyle bir günü bulmam çok zor. Ama bu şekilde de yani daha az verim varsa, sadece mesela 10 günden oluşan bir verim varsa burada günleri kullanıyor olabilirim tabii ki. Ben geliyorum. Burada aylar ya da quarters yer alsın istiyorum arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi ben bunu büyütüp küçültebilirim yukarı aşağı ve bu şekilde mouse'la tutup istediğim alana taşıyabilirim arkadaşlar. Gelelim şu yukarıdaki sekmemize. Bildiğiniz gibi ben nasıl pivot tabloya tıkladığımda yukarıda pivot tablo ile alakalı bir sekme açılıyor. Timeline'a tıkladığımda da arkadaşlar timeline diye bir sekme açılıyor ve burada bununla alakalı ayarları yapabileceğim bir kısım var. Aynı Slicer'da da bu şekildeydi. Ve arayüzü de çok benziyor arkadaşlar. İlk başa geliyorum. İlk başta ne var? Benim bu şurada tarih date yani sütun ismi yazan timeline'ımın başlığını değiştirebileceğim kısım yer alıyor. Ben bunu şöyle sadece date yazsın da diyebilirim arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Date olarak değiştirdi. Geliyorum arkadaşlar tekrar. Yani üzerine tıklıyorum. Sekmem geri açılıyor. Şurada Report Connections denilen bir kısım var arkadaşlar. Yani rapor bağlantıları gibi. Tıklıyorum. Bakın şurada benim hemen pivot tablom, yani şu an mevcutta bulunan Pivot Table 10 isimli tablom bulunuyor ve seçili durumda. Ama aynı yine dilimleyicide olduğu gibi ben aynı veriyle başka bir pivot tabloda oluştursaydım bunu aynı şekilde oraya bağlayabiliyor olacaktım. Nasıl arkadaşlar? Hemen çıkış yapıyorum. Şu pivot tablomu seçip CTRL A ile CTRL C'ye basıp kopyalıyorum. Şuraya gelelim ve CTRL V diyelim. Ben aynı pivot tablomu kopyalamış oluyorum. Ve arkadaşlar gelip burada alan ayarlarından şu kategorilerin ismini değiştirip buraya satış sorumlularının yer almasını istiyorum. Bakın aynı veri, aynı tablo. Sadece burada kategoriler yer alıyor. Burada şöyle buraları da düzeltelim. Burada da satış sorumlularım tekrar etmeyecek şekilde yer alıyor ve kaç adet sattıkları ve toplam tutar yer alıyor ki zaten farkındaysanız toplam değerler ikisinde de aynı olmak durumunda. Ve arkadaşlar ben şimdi bu timeline'ıma gelip şuraya tıklayıp Report Connections'a tekrar bastığımda bakın zaten direkt ben aynı tabloyu kopyaladığım için ve aynı ana veriyle bir tablo oluşturduğum için İkisinde de tik oluşmuş durumda. Ben istersem sadece bu timeline'ımın birinde filtreleme yapmasını isteyebilirim. Mesela bunu kaldırabilirim. Diyebilirim ki ben bu timeline'ım sadece 11'de. Pivot Table 11'de yani satış sorunlarının olduğu pivot tabloda yapsın. Aynı şekilde ikisini de seçebilirim. Dolayısıyla bu Report Connections kısmı buna yarıyor arkadaşlar. Ve ben buraya geldiğim gibi aynı şekilde sağ tıklayıp da buradan Report Connections'a gidebilirim arkadaşlar. Ve altında da Remove Timeline yani bu timeline'ı kaldırmama, silmeme yarayan kısım var. Aynı şekilde tutup sile, delete'e basarsam da ben bunu silebilirim. CTRL Z ile hemen geri alıyorum. Ve arkadaşlar yine aynı Slicer'da olduğu gibi burada benim timeline'ımın biçimini ayarlayabileceğim belli başlı kısımlar var. Bakın gördüğünüz gibi bana belli renkler veriyor. Gri, turuncu. Yani farklı renklerde, farklı şekillerde sen bunu diyor ayarlayabilirsin. Ben yine mavi kalsın istiyorum uyumlu olması için. Şöyle yapalım. Ve arkadaşlar burada da aslında yine dilimleyici ile bu arada bu alanlar aynı diyebiliriz hemen hemen. Dilimleyiciye bastığımda da bir dilimleyiciyi eklediğimde de burada yukarıda dilimleyici çıkıyordu ve çok aynı pencere yer alıyordu. Yaptığımız ayarlar çok benzer aslında. Eğer ben bir tane daha timeline eklersem bakın geliyorum pivot tabloma yine pivot table analyze'e geliyorum. Insert timeline diyorum. Yine aynı şeyi seçiyorum. Bakın alt alta iki tane timeline oluşturdum. Bunları biri quarters olsun, biri yıl olsun arkadaşlar. Bakın şöyle üst üste getirdim ya. Ben bunların ikisinin birbiriyle olan görüntüsünü değiştirmek için buradaki sekmeleri kullanıyordum. Yani ileri al, geri al gibi seçenekler arkadaşlar. Backward yani geri al diyorum. Bakın bu öne geliyor, diğeri arkaya geliyor. Bunu tabii dediğim gibi mouse'la taşıyarak da yapıyor olabilirim. Şöyle getiriyorum. Ama eğer bunu ben böyle üst üste yan yana görüntülemek istiyorsam onları kullanıyor olabilirim arkadaşlar. Ve bir altında da Selection Pane diye bir kısım var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bakın tıklıyorum. Yine benim aslında bu timeline'ları gizleyip göstermeme yarayan bir kısım. Yani ben bir raporda bu filtrelemeyi istediğim zaman yapıp istemediğim zaman da bunun görünmesini istemiyor olabilirim arkadaşlar. Ne demek bu? Mesela bu yanında göz işaretleri var gördüğünüz gibi. Bakın show all diyor. Zaten şu an hepsi görünür durumda. Bir de hide all. Hepsini gizle diyor. Bakın gizlersem eğer ne olacak? Benim timeline'larım yine var ama sadece burada mevcut değil arkadaşlar.
tekrar show all diyorum. Ya da ben şuradaki göz işaretlerine basarak birini gizleyip, bakın buna bastığımda birincisi gidiyor, tekrar bastığımda geliyor. Birini gizleyip diğerini de gösteriyor olabilirim. Aslında bu tamamen buna yarıyor. Yani ileride raporumuzda belki kullanıyor olabiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir yanda da aslında aynı dilimleyicide olduğu gibi benim bunun mouse'la böyle nasıl çekiyorum, büyütüp küçültebiliyorum. Aynı şekilde buradan da böyle ben bunun yüksekliğini ve genişliğini büyütüp küçültüp ayarlıyor olabilirim. İkisi için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Ve yukarıda da 4 tane seçenek var. İlk başta header. Zaten bunların hepsi seçili durumda. Bakın header başlık demek. Ben bunu kaldırıp başlığın görünmesini istemiyor da olabilirim arkadaşlar. Ya da scroll bar. Bu hareket çubuklarını istemiyor olabilirim. Bakın hareket çubuğu gitti buradan. Selection label, yani seçim şeyinin burada all periods yazan seçim kısmının kalkmasını istiyor olabilirim. Ya da time level dediğimiz bu yıl, çeyrek, ay diye filtrelediğimiz kısmın gözükmemesini de istiyor olabilirim. Bu tamamen görüntüyle alakalı bunlar arkadaşlar seçenekler. Ve ben arkadaşlar aynı bu dilimleyicide olduğu gibi timeline'ımın ayarlarını yapabildiğim bu sekmedeki tüm ayarlara nereden gidebilirim arkadaşlar? Sağ tıklayabilirim ve gelip buradan nerede? Size and Properties dediğimiz kısma gidebilirim arkadaşlar. Bakın tıklıyorum. Yine benim dilimleyiciyle çok benzer şekilde ayarlarım çıktı. Bakın burada horizontal ve vertical aynı dilimleyicide olduğu gibi dikey olarak ve yatay olarak bakın hareket ettirmemi sağlayan, dediğimiz gibi bunu mouse'la da yapabiliriz. Ya da şurada yaptığımız size, yani bedeniyle alakalı büyütüp küçültebilirim. Elimle manuel olarak yazabilirim bunu. Nasıl olduğunu arkadaşlar. Tüm özellikler aslında dilimleyiciyle çok aynı şekilde burada yer almakta. Arkadaşlar yani timeline dediğimiz şey, dediğimiz gibi dilimleyiciyle aynı işlevi görüyor ve sadece birden fazla aynı veriye ait pivot tabloyu birbirine bağlayıp aslında çok fazla şekilde zamana ait filtrelemeler yapabildiğimiz bir araç dedik. Bakın hemen tekrar göstermek istiyorum. 2022'ne ait quarter 1 ve buradaki ben bu tabi aynı veriye ait bir pivot tabloyu seçip iki tane dilimleyici oluşturduğum için aynı zamanda bu bir dilimleyici iki tabloya bağlandığı gibi bu iki dilimleyici de birbirine bağlanmış durumda oluyor. Yani ben buradaki 2022'deki quarter 1'e bastığımda aslında farkındaysanız buradaki 2022'deki alanda şurada bakın küçük olarak seçilmiş duruma geldi. Herhangi birinde filtreyi temizleye bastığımda da ikisinde de temizleniyor arkadaşlar. Ve ileride raporlarda da aslında bu timeline'ı daha çok özellikle böyle büyük tarih verisi varsa elimizde şu şekilde kullanmak, bir raporu hazırlayan kişinin kullanıcıyı düşünerek yaptığı şey gibi ifade etmem gerekirse şu şekilde kullanılması daha çok işlevsel oluyor diyebilirim. Bakın aynı dilimleyiciden CTRL-C deyip bir aşağı aynı şekilde kopyalayabilirim. Sırasıyla ve aynı şekilde 4 tane kopyalayalım. Bakın şöyle alt alta kopyalıyorum. Şu dediğimiz gibi yıl, ay olarak biz bunları ayırabiliyorduk ya. En üstte yıl, bir altına çeyrek, bir altına ay ve bir altına gün şeklinde filtrelersek eğer ve bir kullanıcı buradaki veride sadece tek bir şeyi görmek istiyorsa, bir tarihteki bir satış sorumlusuna ait bir şeyi direkt görmek istiyorsa buradan sırasıyla seçim yaparak hızlıca bulabilir aslında. Yani böyle sadece bu kadar büyük tarihsel veride tek birini kullanmak çok efektif olmayacaktır. Mesela 2023 yılına ait hangi ay olsun? Diyelim ki Nisan ayı. Dolayısıyla quarter 2'de buradan Nisan'ı, April'ı seçiyorum hemen. Sonra buradan da en son artık seçmem gereken hangi gün oldu? Mesela ben direkt 14 Nisan'ı görmek istiyorum. Bakın tıklıyorum. Ben direkt 14 Nisan'da hangi kategoride, hangi ürünün, hangi satış sorumlusu tarafından ne kadar satıldığını, kaç tutarında da satış yapıldığını direkt görüntülüyorum arkadaşlar. Yani bu timeline'ı özellikle bu şekilde kullanmak çok daha efektif olacaktır. Ve bir rapor hazırlayan kişiyseniz eğer birine bunu bu şekilde verirseniz eğer kullanıcı da çok hızlı bir şekilde filtreleme yapıp istediği sonuca hızlı bir şekilde ulaşabilecektir. Dolayısıyla bununla alakalı tabii ki raporlamalar, örnekler yapıyor olacağız. Dashboardlar hazırlayacağız. Ama şu an yeri gelmişken de bunu bu şekilde söylememizde fayda olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar zaman çizelgesiyle ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda yine Pivot Table'ın analiz kısmından şuradaki alanlardan bahsetmeye devam edeceğiz. Ve yaklaşık 2-3 video daha Pivot Table'dan bahsediyor olacağız. Sonra ekle sekmesinden devam edeceğiz. Dolayısıyla şimdilik görüşmek üzere diyelim.